Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın akıp gittiği, şehirlerin büyüyüp değiştiği bir dünyada kitapların arasında yaşayan bir bilge varmış. Bu bilge adamın adı İlber Ortaylı'ymış. Ama onu tanıyanlar ona çoğu zaman sadece hoca dermiş. Çünkü o yalnızca kitaplar yazan biri değilmiş. O geçmişin kapılarını aralayan, tarihin hikayelerini anlatan ve insanlara merak etmeyi öğreten bir bilgeymiş. Bilge Hoca küçük yaşlardan beri kitaplara meraklıymış. Kütüphanelerin sessizliği onu büyülermiş. Eski kitapların sayfalarını çevirdiğinde sanki başka bir zamana gidiyormuş gibi hissedermiş. Çünkü ona göre tarih yalnızca geçmiş değilmiş. Tarih, insanın kendini anlamasının bir yoluymuş. Yıllar geçtikçe insanlar onun etrafına toplanmaya başlamış. O anlatmış, insanlar dinlemiş. Bilge Hoca tarih anlatırken sık sık Mustafa Kemal Atatürk'ten söz edermiş. Ona göre Atatürk yalnızca bir lider değilmiş, bir fikir, bir rehber ve bir ışıkmış. Gençlere sık sık öğüt verirmiş. Tarihi bilelim ama geçmişin kinini tutmak için değil, geleceği daha iyi kurmak için ve ülkemize, onun değerlerine sahip çıkalım. Hoca Atatürk'ü anlatırken yalnızca sözleriyle değil, davranışlarıyla da örnek olurmuş. Onun izinden gitmeyi, vatanı ve tarihini sevmeyi öğretmiş ve insanlar bir kez daha anlamış. Geçmişi öğrenmek, tarihi sevmek ve ülkesine sahip çıkmak her bilgi insanın vazgeçilmez göreviymiş. Bilge Hoca yalnızca kitapların içinde yaşayan biri değilmiş. O aynı zamanda dünyayı merak eden bir gezginmiş. Birçok ülkeye gitmiş, farklı şehirler görmüş, farklı kültürler tanımış ve birçok dil öğrenmiş. Bir gün gençlerden biri ona şöyle sormuş. Hocam, neden bu kadar çok dil öğreniyorsunuz? Bilge Hoca gülümsemiş ve şöyle demiş. Bir dil öğrenmek yeni bir dünyaya kapı açmaktır. Sonra gençlere dönmüş ve şöyle eklemiş. İnsan başka kültürleri tanımadan kendi kültürünü de tam anlayamaz. Onu dinleyen gençler dünyayı merak etmeye başlamış. Bilge Hoca seyahat etmeyi de çok severmiş. Eski şehirlerde yürürmüş, tarihi sokakları incelermiş, müzeleri gezermiş. Bir gün bir sohbet sırasında şöyle demiş. Bir şehirde yürümek bile tarihiyle konuşmak gibidir. Sonra gençlere şöyle öğüt vermiş. Gezin, başka şehirleri görün, başka ülkeleri görün, başka insanları ve kültürleri tanıyın. Çünkü insan dünyayı gördükçe kendi ülkesini daha iyi anlarmış. Bir gün insanlar farklı fikirler hakkında konuşuyormuş. Bilge Hoca gülümsemiş ve şöyle demiş. Sizden farklı düşünen insanların savlarını da dinleyin. Yalnız dikkat edin, cümlenin içerisinde düşünen ibaresi var. Bu ayrımı iyi yapın. Bu söz orada bulunan herkesin aklında kalmış. Çünkü gerçekten de düşünmek başka şeymiş. Sadece konuşmak başka. Bir başka konuşmasında eğitimden söz etmiş ve şöyle demiş. Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir. Hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir. Sonra eklemiş. Bir toplumu dejenere etmek istiyorsan yarım eğitim vereceksin. Ardından şu cümleyi söylemiş. Eğitimin kötüsü muhakeme ve zekayı dumura uğratır. Onu dinleyen insanlar o gün şunu anlamış. Bilgi çok önemliymiş ama doğru bilgi daha da önemliymiş. Bir başka gün dünyadaki sorunlar konuşulurken Bilge Hoca kısa ama güçlü bir cümle kurmuş. Cehaletin eyleme geçmiş hali çok tehlikelidir. Bu söz birçok insanın hafızasına kazınmış. Çünkü bazen en büyük sorun bilmemek değilmiş, bilmeden harekete geçmekmiş. Bilge Hoca sık sık eski kitaplardan söz edermiş. Ve bir gün odadaki gençlere şöyle demiş. Eski kitaplar artık okunmuyor diyenler var. Okunmamaları onların kabahati değil, 1000 kelimeyle yazıp konuşan bizim gençlerimizin kabahati.
ve o gençliği öyle yetiştiren bizlerin, eğitimcilerin suçudur. O anda odada derin bir sessizlik oluşmuş. Herkes eski kitapların değerini ve geçmişin izlerini korumanın önemini bir kez daha anlamış. Bilge Hoca tarih anlatırken hep aynı şeyi vurgularmış. Toplumların hafızası. Bir konuşmasında şöyle demiş. Hafızası olmayan toplumların nerelere gideceğinin, sürükleneceğinin, dahası neler yapabileceğinin hesabı olamaz. Sonra eklemiş. Tarih bir nostalji konusu değildir. Ve ardından şöyle demiş. Tarihi bilelim ama geçmişin kendini tutmaktan çok geleceği daha iyi kurabilmek için. Bir gün insanlar makam ve güç hakkında konuşuyormuş. Bilge Hoca şöyle demiş. Her nefis ölümü tadacaktır. Ayetini bankalara ve makam koltuklarına yazmalı. Tabutlara, mezarlıklara değil. Bu söz herkesi düşündürmüş. Çünkü hiçbir makam sonsuz değilmiş. Bilge Hoca bazen hayat hakkında da konuşurmuş. Bir gün şöyle demiş. Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü bir kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da hiçbir şey yaşamadığınız fark edilir. Bundan kaçının, monotonluktan uzaklaşın. Türkiye hakkında konuşurken yüzünde bir gülümseme olurmuş ve şöyle dermiş. Türkiye çılgın bir müzik gibidir veya derin anlamlı bir şiir. İnsanı hem yorar hem de mutluluk verir. Yıllar boyunca Bilge Hoca yalnızca konuşmamış, aynı zamanda yazmış. Sayfalar dolusu notlar, kitaplar ve insanların tekrar tekrar okuyacağı eserler bırakmış. Onun kaleminden çıkan bazı eserler şöyleymiş. İmparatorluğun en uzun yüzyılı, İstanbul'dan sayfalar, bir ömür nasıl yaşanır, Osmanlı'yı yeniden keşfetmek, Türkiye'nin yakın tarihi. Her kitap yeni bir kapı açmış. Her eser merak ve öğrenme arzusunu büyütmüş. Bilge Hoca artık aramızda olmasa da onun sesi hala kitapların sayfalarında, sözlerinde ve bıraktığı düşüncelerde yaşıyormuş. Bir insan düşünmüş, okumuş, yazmış ve binlerce insana merak etmeyi öğretmiş. Bizlere geçmişi anlatmış ama geçmişe takılıp kalmamayı öğretmiş. Bizlere okumayı, aynı zamanda dünyayı görmeyi de öğretmiş. Bu yüzden insanlar onun ardından şöyle demiş. Teşekkür ederiz hocam. Bize tarihin kapılarını açtığınız için, bize merak etmeyi öğrettiğiniz için, bize okumayı öğrettiğiniz için ve bize dünyayı tanımayı öğrettiğiniz için. Bazı insanlar gider, bazıları ise dünyayı daha güzel bir yer haline getirir. İlber Hoca işte o insanlardan biriydi. Biz Türkiye'li değiliz. Biz Türk'üz hocam. Sonsuz teşekkür ederiz. Bize bıraktığınız ışık her zaman yolumuzu aydınlatacak. İyi ki vardınız, iyi ki hayatımızdan geçtiniz.